Yeni bir Buenos Aires sabahından merhabalar. Ben şu an Buenos Aires'in en renkli bölgelerinden birisi olan La Boca'dayım. Abla aldı beni. Güney Amerika'nın, Arjantin'in en büyük Chinatown'u. Çok kötü, hayatımda yediğim en kötü. Burası Buenos Aires'in en renkli bölgesi olmasının yanı sıra ülkenin en bilinen ve en çok taraftarı olan Boca Juniors takımının da evi. Ve aynı zamanda burada sokakta tango kültürü de inanılmaz yaygın. Her yerde, tüm caddelerde, tüm mekanlarda tango yapan çiftler görmek çok mümkün. Tüm binalar rengarenk. Buranın inanılmaz bir tarihi, inanılmaz bir havası var arkadaşlar. Burası aynı zamanda dediğim gibi Arjantin'in en çok taraftarı olan takımı Boca Juniors'ın da doğduğu yer. Yeni bir tangoya denk geldim. Maradona 2 sezon yanlış hatırlamıyorsam bu takımda oynuyor farklı dönemlerde. Ve o dönemden sonra zaten Allah oluyor onlar için, öyle söyleyeyim. Böyle tanrı gibi görüyorlar. Aslında burası önceden sadece eski bir tren yolu bölgesiyken bu tren yolunun kapatılması sonrası bu bölge çok kötü bir hal alıyor. Buranın haline çok üzülen bir eski ressam, dönemin en önemli ressamlarından, hatta adına müze var burada şu an. O ressam burayı sanat bölgesine çevirmek istiyor böyle 1950'lerde. O ressamın çalışmaları üzerine halktan da destek gelince bu Caminito bölgesi kuruluyor. Yani önceden zaten buranın adı Caminito değil. De bu bölge temizlenip düzenlenip sanat bölgesi haline gelince adını Caminito koyuyorlar. Bu isim de 1926 yılında çıkan tango eseri Caminito'dan alıyor ismini. O gün bugündür de burası zaten böyle tangonun, sokak müziğinin, sokak yemeklerinin başkenti haline geliyor. Bu rengarenk binaların tarihi de öyle çok renkli değil. Yani buraya o İtalyan göçmenler geldiğinde burası liman bölgesi olduğu için ellerinde ceplerinde para yok. Bunlar da o liman bölgelerine gelen gemilerin, teknelerin artıklarıyla boyuyorlar bu binaları. O yüzden rengarenk hale geliyor. Yani sarı buldularsa sarı, kırmızı buldularsa kırmızı, ne renk buldularsa binaları o şekilde boyuyorlar. O yüzden her bir binada onlarca farklı renk var. İşte bu olay yıllar sonra buranın kültürü haline geliyor, buranın kimliği haline geliyor ve burada artık tüm binalar rengarenk. Burada geçirdiğim en keyifli günlerden birini geçiriyorum. İnsanlar çok sıcakkanlı, aşırı güler yüzlü, yemekler güzel, renkli, cıvıl cıvıl, çok keyifli. Yalnız şu an rüzgardan uçacağım. Ah. Çok fena, çok fena. Abinin şeyleri. Yes. Ah, abinin şeyleri düştü. Yardım edeyim bari. Ay ay ay. Kıyamam ya. Çok fena rüzgar çıktı bir anda. Millet sıraya girmiş şurada fotoğraf çekmek için. Şu meşhur bir bina var burada köşede. Şurada Boca Juniors'ın dükkanı var. Bir de oraya girip bakalım. Formalar, kupalar. Arjantin milli takım formaları da var. Futbolla da gerçekten hiç alakam yok. Şu azıcık ilgileniyor olsaydım alırdım yani kesin. O mesela milli voleybol takımlarının formasını alabilirim. Voleybolla alakalı da çok güzel planlarım var. Umarım gerçekleşir. Bakalım, şu an onu söylemeyeceğim.
gerçekleştiğinde zaten eğer olursa burada görürsünüz kesin. Çok keyifli, çok canlı bir bölge. Herkes cıvıl cıvıl. Karnım da aç. Birazdan oturup bir yerde bir şeyler yemek istiyorum. Az önce bir yerde choripan yapan birilerini gördüm sokakta. Sanırım choripan yiyeceğim şimdi. Choripan da ne? Aslında tam olarak bizim sucuk ekmek. Chorizo, ekmek arası. Yanında da böyle acı soslar falan veriyorlar. Veya chimichurri veriyorlar. Onunla beraber bandırıp bandırıp yiyorsun. Şimdi bir tane abla aldı beni. Choripan yiyeceğim. Ve tango show da varmış. Sokakta yiyecektim ama şimdi ablayla gidiyorum, bakalım beni nereye götürecek. Çok sürpriz. Is it good? Choripan. Okay. Sokak satıcılarından yemek istemiştim ama ablayı kıramadım. Dedi choripan var dedi, parisha var dedi. Parisha da buranın ızgarası. Biliyorsunuz ki burada mangal kültürü inanılmaz yaygın. Herkes et yiyor. Şimdi ben de choripanımı alacağım yanında patatesiyle, mis. Burada da choripanım hazırlanıyor. Ben de mutfağa girdim. Dedim izleyeyim abi neler yapıyor burada. Burada bütün tavukları var. Bütün tavuk pişiriyor. Burada sosisleri var. Çok iyi görünüyorlar. Şurada kan sosisleri var. Burada da yine sosisler var. Hazır pişmiş. Sadece bunları ısıtıp servis edecek. Gracias. Choripan'ı dışarıda sokakta yemeyi istiyordum. Yani planım o şekildeydi. Ama işte az önce sokakta karşılaştığım kişi muhtemelen buraya çalışıyor. İşte dışarıdan müşteri topluyorlar. Bir tane kağıt uzattı. Tango'yu falan da görünce dedim nasıl bir yer bilmiyorum ama gireyim. Choripan zaten ne kadar değişebilir sokakta yediğimle mekanda yediğim. Ama sokakta yine yerim bir noktada. Şöyle böldüm, içine sosunu da koydum az önce o. Chorizo çok iyi. Şöyle sadece chorizosunu da göstereyim. Sosis aslında ama biraz da şey gibi, bizim sucuk gibi yani, dokusu çok böyle sosis gibi değil. Salsa picante çok iyi. Şimdi birazdan yeni bir tango show başlayacak. Hava çok tatlı, sabah çok soğuktu. Çünkü şu an burada sonbahar ve bazen beklenmedik soğuklar bir anda başlayabiliyor. O yüzden sabah evden çıktığımda çok soğuktu, ırkamı aldım. Ama muhtemelen birazdan çıkaracağım çünkü ısındı. Çok sıcak. Abi bize enteresan bir şov izletti. Ben kesin geleceğim Arjantin'e tekrar. Yani Buenos Aires'e kesin geleceğim. Arjantin'in diğer kısımlarına da giderim ama özellikle Buenos Aires kalbimi çaldı yani. Türkiye. Muchas gracias. Muchas gracias. He need
No, if you want Video? Again? try to My give video. you Okay. video for us. Yeah, of course I can. ¿Por qué medio? Maybe mail or Okay. Google Photos. Okay. You give me your phone number, then I'll text you. Okay. ¿Tu número de teléfono? Yeah, WhatsApp or anything. WhatsApp. It's Maurice. More Yeah. simple. Yes. Thank you. Just a second. Okay. ¿Tu nombre? Yeah. What's your name? Your nombre. Name. Tu Ah, nombre. Marcelo. Tu Your nombre. nombre. So thank you so much Thank for you. the Thank video. you. Thank you so much. I will send you today. Is your first time here? In Argentina, yes. It's my first time. Yeah. But you see Okay. tango in Turkey. Sorry. You have a festival in Turkey for tango. Yeah. I think there is some events, but I'm not sure about like if So it's a big festival or event. what. Oh, okay. Yeah. Cool. I didn't know that. I Okay. think it's the best in the world. It's the more big event Oh, for okay. tango in Turkey. Okay. I will check that. I didn't know that. Okay. So Okay. Okay, thank you. Thank you. I'll send you later. Okay. Thank you. Have a great day. Numaralarını aldım. Benden çektiğim videoları istediler. Onları atacağım. Çok tatlılar. Ve Türkiye'de çok büyük bir tango festivali olduğundan bahsettiler. Hiç bilgim yok bu arada. Enteresan. Çoripanımı yedim. Derme çatma bir dükkanda tango izledim. Çok iyiydi. Yani Çoripan'dan bahsedeyim önce. Çok güzel, her yerden müzikler geliyor. Çoripan sosisin kendisi çok güzeldi. Ya chorizonun kendisi çok güzeldi. Ama ekmek biraz sıkıntılıydı. O yüzden çok sevdim diyemeyeceğim ama tabii o atmosfer çok iyiydi, yani çok keyif aldım. Şimdi tekrardan sokaklara, renkli sokaklara geri dönelim. Her yer, yani müzik her yerde. La servilleta no. Burada çok hoş kafeler ve restoranlar var. Ya şu an rüzgar ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama inanılmaz rüzgarlı burası. Yine her yerde Boca Juniors formaları var. Şurada duman geliyor. Orası kesin parişacı ya da çoripan yapıyorlar. Bakalım neymiş. Evet, çok iyi görünüyor ya. İşte planım böyle bir yerde yemekti aslında. Çok iyi görünüyor gerçekten. La Casa de Dios, Tanrıların Evi. İsmi Tanrıların Evi ama burası Maradona'ya atfedilmiş bir mekan, bir müze daha doğrusu ama dükkan gibi satış falan da var. Girelim bakalım Tanrıların Evi'ne neler var. Evet, burası bir mağaza. Müze mağaza. Hola, buen día. Yine formaların olduğu, lisanslı Maradona ürünlerinin olduğu bir dükkan. You can fill, no problem. Okay, gracias. These ones are the jerseys of the teams that Maradona he played for. Oh, okay, all the teams Maradona played for. You Okay. have it in 70,000 each one. 70,000, okay. And the black ones, this one is a collection of t-shirts about Maradona. You have pictures and short phrases, you know. This one's in 40,000. 40,000. That one is 70,000. This one's too. That you see with the signature, Okay, 70,000. okay. It's from his brand. Maradona have his brand. Yeah, The sister have the copyrights, I know. okay. And we sell all the merchandising. All right, This is a Maradona official store. all right. Gracias. Evet, Maradona'nın lisanslı ürünlerinin satıldığı bir dükkanmış. Maradona odaklı bir dükkan burası.
Evet. Eğer futbolla biraz ilgiliyseniz bu bölgeyi çok seversiniz. Tarihiyle, renkleriyle, müziğiyle, dansıyla bence inanılmaz bir bölge. Herkes gelmeli. Sol tarafımdaki tren yolu La Boca'yı resmen kültürel anlamda, ekonomik anlamda ikiye ayırmış diyebilirim. Bu tren raylarının diğer tarafı kimse tarafından önerilmiyor. Gitmeyin diyorlar. Tehlikeli diyorlar falan filan. Yani bakalım ne varmış diğer tarafında. Çok fazla içerilere girmeden. Yani bir de elimde kamerayla geziyorum. Asıl sıkıntı o zaten. Geçelim bakalım rayların diğer tarafına. Direkt polisler zaten rayları geçer geçmez hemen direkt gördünüz polisleri. Şu an rayların diğer tarafındayım ama içerilere girmeyeceğim. Belki de girerim, bilmiyorum. Sadece elimde kamerayla çok dolaşmak istemiyorum o taraflarda. Yol çok iyi yalnız. Sonbaharın nefis görüntüsü, her yerde yapraklar. Bu tarafta en çok da turistlere saldırıyorlar diyorlar. Direkt kameralarını, telefonuna vesaire. Buraya kadar gelmişken stadyumu da görmek lazım. Tabii stadyum da az önce bahsettiğim tren yolunun diğer tarafında kalıyor. Yani söylendiği gibi tehlikeli tarafta kalıyor. Ben stadyumu buradan gördüm. Şurada kocaman sarı ve mavi renkli bina. La Bombonera. Buraya normalde özel turla gelebiliyorsunuz. Stadyumu da gezdiriyorlar. Stadyumun etrafını da gezdiriyorlar. Hatta tehlikeli bir bölge olduğu için zaten tursuz gelmeyi çok tavsiye etmiyorlar. Bir yerden müzik geliyor. Muhtemelen taraftar grubu bir yerde eğleniyor ya da bir etkinlik falan var, bakalım. 2 gün sonra maç var bu arada. Ama ben 2 gün sonra buradan çıkmış olacağım, o yüzden gidemiyorum. Yani futbol zaten genel olarak çok ilgilendiğim bir şey değil ama yani böyle bir atmosferin içerisinde bulunmak keyifli olurdu turist olarak. Herkes eğlencesinde ve çok güler yüzlüler. Buenos Aires'in Barrio Chino bölgesindeyim. Burası Güney Amerika'nın, Arjantin'in en büyük Chinatown'u. Bugün Chinatown gezeceğim. Doğu Asya kültürüne olan düşkünlüğümden ve Çin yemeklerinin ne kadar çok sevdiğimi artık zaten herkes biliyor, sürekli söylüyorum. O yüzden biraz Çin mutfağı, biraz Çin mahallesi, biraz Doğu Asya kültürü, ondan bahsedeceğim. Bu insanlar neden ve ne zaman buraya geldiler? Biraz bunları konuşacağız. 1970'lerin sonu, 80'lerin başında Tayvan kökenli vatandaşların buraya yoğun göçü sonrasında, tamamen ekonomik nedenlerden yoğun göçü sonrası burada bir Çin kültürü oluşmaya başlıyor. Ama tabii bu tek başına burada bir Çin mahallesi oluşturmak için yeterli değil, çünkü öyle bir komünite yok. Daha sonra Çin anakarasından ve diğer Doğu Asya ülkelerinden de ardı ardına buraya yoğun göç dalgaları yaşanıyor. Bu şekilde aslında burada bir Asya komünitesi oluşmaya başlıyor. Bunun üzerine de artık bu yerleşim yeri, zaten belki bilirsiniz, Çinliler gittiği yerlerde hep kendi dükkanlarını, işte marketlerdir, büfelerdir, böyle yerler açarlar ve bunun üzerine aslında bu community burada yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Sonrasında da zaten yıllar sonra şu anki haline alıyor. Sonra bu community burada oluşunca da bu Perfeng denilen
Paifeng olması lazım. Çin kemerini bu şehrin girişine, bu caddenin girişine koyuyorlar ve bu bölge artık o kapının da komüniteye armağan edilmesiyle Chinatown olarak halka sunuluyor. Aslında Chinatown'un dışında da Buenos Aires'in her yerinde manav ve bakkal gibi böyle küçük dükkanları, küçük marketleri işleten kişiler genelde Çinliler ya da orada çalışıyorlar. Hani oranın sahibi değillerse bile. O yüzden sadece bu Chinatown içerisinde değil, Buenos Aires'in her yerinde Çinlileri görebilirsiniz. Zaten ben ilk Buenos Aires'e Türkiye'den uçarken de uçağın yarısı neredeyse Asyalıydı. Burada yoğun bir Asyalı nüfusu var. Aslında şu an hiç aç değilim ama sırf buraya geldim diye ve Çin mutfağına olan düşkünlüğümden eğer güzel bir noodle falan bulursam oturacağım, şöyle bir noodle çorbası götürülür. Kameranın ışığıyla alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Eğer siz de kameramın ışığında bir sorun olduğunu düşünüyorsanız lütfen bana yazın. Yorumlarda bekliyorum. Yani bu arada ben baya ramen yiyeceğimi düşünüyordum ama çorbanın içerisine hazır noodle'lardan koyup getirdiler. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Ve ben buna $12 vereceğim. Yazık. Yani eti fena görünmüyor ama o da biraz kuru gibi. Bir de ben normalde tonkatsu istedim. Tonkatsu yok, sadece original var dediler. Bakın işte bildiğin hazır noodle yani. Kokusu bile öyle. Şeyler falan da çok kötü kesilmiş. Taze soğanlar falan kocaman. Neyse. Plastik kaşık geldi zaten. Ne bekliyorsun ki? Suyu da aşırı lezzetsiz. Bayağı hazır noodle. Çok kötü. Çok kötü. Yumurtası fena görünmüyor, en azından içi yani. Ama şu yani, bunu sunmazsın bu şekilde ya. Çok kötü. Çok öfkeliyim. Hayatımda yediğim en kötü ramendi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hayatımda yediğim en kötü yemekler arasında böyle ilk 10 falan. Korkunç bir yemekti. Yani almışlar 10 kuruşluk hazır noodle'lardan, muhtemelen çorbası da hazır toz falan da onun. İçine 3 parça, ne denir ona? Neydi adı? Çaşu. İçine 3 parça çaşu attılar diye öfkeden köpürmeç. Çok kötüydü ya. Mekanın şöyle adını bırakacağım şuraya. Buralara yolunuz düşerse ya da buralarda yaşayan arkadaşlar bu videoya denk gelirlerse sakın yani denemesinler bile. Çok kötüydü. Rezaletti, rezalet. Núñez tren istasyonundayım. Tigre'ye gideceğim. Yine yeni bir bölge benim için. Daha önce hiç bulunmadım. Şehrin epeyce bir dışında. O yüzden tren bekliyorum şu an. Muhtemelen 1,5 saat falan sürecek oraya ulaşmam. Carupa'da indim. Tigre'den bir durak önce. Çünkü önce yemek yemek istiyorum ve bu gideceğim yer tam Carupa ile Tigre arasında kalıyor. Yemek yemek istediğim yere geldim ama kapı duvar. Haritalarda açık gösteriyordu. Yine kalpler kırık. Başka bir yer bulacağım. Biraz yürüdüm, karşıma şu Celestinos çıktı. Bakayım, orada yiyeceğiz artık. Genelde burada restoranlarda yemek öncesi işte ekmek ve sürülebilir bir şey servis ediyorlar. Bu böyle baharatlı, turşulu ve peynir gibi bir şey de olabiliyor veya yine mayonezli peynirli, taze soğanlı, sade bir şey de olabiliyor.
Genelde servis edilen ekmeklerin tazeliği falan inanılmaz iyi oluyor. Bu da çıtır çıtır taze bir ekmek. Ne sipariş ettim biraz ondan bahsedeyim. Chorizo ve Milanese Napolitana. Chorizo'yu biliyorsunuz zaten, ızgara, sosis, baharatlı ama çok yoran bir baharatı yok. Çok dengeli, inanılmaz lezzetli. Ne çok yumuşak ne çok sert. Çok keyifli bir ızgara sosis. Milanese Napolitana. Milanese aslında buranın geleneksel yemeklerinden birisi. İnce dövülmüş, panelenmiş et. Bildiğimiz schnitzel diyebiliriz. Milanese Napolitana deyince de sanki böyle şnitzeli pizza gibi servis ediyor muştasına. Üzerine peynir, domates sos, jambon o şekilde gelecek. İlk kez deniyorum. Milanese yedim daha önce ama bu versiyonunu yemedim. Deneyeceğiz. Benim daha çok kameraya ihtiyacım var. Bir taraftan beni çeksin, bir taraftan yediğim yemekleri çeksin. Bir taraftan da tüm bu gezilerimin masraflarını karşılayacak sponsorlara. Yemekten sonra Tigre'yi gezeceğim. Tigre buranın böyle deltalarıyla ünlü bir kasabası. Buenos Aires'e bağlı ama Buenos Aires'in epeyce dışında. Trenle geldim. Bir durak önce indim çünkü gitmek istediğim bir restoran vardı. Ama orası kapalı olunca biraz üzüldüm ve şu an olduğum yere geldim. Daha önce duymadığım, bilmediğim bir yer. Çok iyiymiş bu ya, bu sürdüğüm şey. Şu gelen yemeğin porsiyonuna bakın. Benim bunu bitirmem mümkün değil. Evet, chorizo var burada. Muhtemelen chorizo'yu yerim ve şunun bir tanesini yer ve bırakırım. Porsiyonu gördüğünüzü düşünüyorum. Benim bunları bitirmemin imkanı yok. Mümkün değil. Ama chorizo'yu kesin bitiririm ya. Nefis görünüyor. Biraz sıcak. Ama çok güzel. Keyifler yerinde. Şimdi şunu da bir tadına bakalım. Şöyle kırmızı et, panelenmiş kırmızı et. Üzerinde peynir, onun üzerinde jambon, en son bir domates sos. Nefis. Çok iyi. Et incecik ama hiç kurumamış. Önemli. Bu önemli arkadaşlar. Arjantin'de yiyip beğenmediğim tek bir şey oldu. O da Chinatown'da yediğim ramendi. Zaten buraya gelip niye ramen deniyorsun değil mi? Okey, denemiş oldum. Ama onun dışında burada yediğim, buraya ait olan Arjantin restoranlarında yediğim her şey inanılmazdı. Böylelikle akşam yemeğim aradan çıkmış oldu. Aynı şeyleri yiyeceğim. Çünkü benim şu an bunu bitirmem mümkün değil. Paket yaptıracağım. La cuenta por favor. Hesap istedim. Kocaman da porsiyon. Ne ödeyeceğim bilmiyorum bu arada. 28.500. 900 lira. 20 dolar. Okey, fena değil bence. Akşam yemeğimi de buna dahil edersek bence fiyat gayet iyi. Yedim, içtim, mis gibi. Oh, kendime geldim. Şimdi gezeceğim. Neredeyim? Tigre'deyim dediğim gibi. Burası Buenos Aires'in dışında kalan ama bu Buenos Aires'e bağlı bir kasaba. Deltalarıyla, deltalardaki tekne turlarıyla popüler. Bakalım, eğer bir saatlik, 2 saatlik bir tekne turu bulabilirsem tabii ben de gezmeyi çok isterim. Bizim gezerken yiyip içen gezginlere ihtiyacımız var. Ben bu açığı kapatmaya geldim arkadaşlar. Yani çok güzel gezi videoları var benim severek
izlediğim, hatta izlerken gezmeye daha çok motive olduğum çok fazla insan var. Çok iyi gezginler var. Ama yiyip içmiyorlar. Olmaz. Görmüyoruz ne yiyip ne içiyor bu insanlar. Tamam, çok güzel yerler gösteriyorsunuz. Ama o kültürü ben yemeğini görmeden nasıl tanıyayım? Olmaz. Bana gelmiyor. Bu olmaz yani. O yüzden ben olabildiğince yiyip içmeli, her yediğimi içtiğimi gösterdiğim. Yani bu sadece iyi restoranlarda iyi yemekler olmak durumunda değil. Bayağı sokakta yediğin ekmek arası, ne bileyim, peyniri de yani göstermektir. Ya da ne bileyim, marketten aldığın bir kuru yemişi, bir çikolatayı, bir şeyi, oraya ait olanı tabii. Yani her önümüze geleni de göstermeyelim. Ben miyim karar merci bunu konuşacak? Ama evet, benim yani. İzleyici benim sonuç olarak. Ve artık ben ne yapıyorum? Yemek yiyorum bol bol ve gösteriyorum. Çok sakin, sokaklarda kimse yok. Ben de burayla ilgili araştırma yaparken karşıma çıkan ilk yerlerden olan Puerto de Frutos'a geldim. Port of Fruits, yani meyve kapısı, meyve limanı. Önceden burası bir liman kenti olduğu için önceden burada meyve gibi ürünlerin ticareti yapılıyormuş. Tam da o nedenle buraya Puerto de Frutos demişler. Şimdi buradan girdim içeriye, limana, kıyı tarafına vardıktan sonra kıyı boyu yürüyeceğim. Böyle tatlı eski villaların olduğu bir yol olduğu söyleniyor. Henüz bilmiyorum, görmedim. Fotoğraflarına da çok bakmadım. Göreceğiz beraber. Burası dediğim gibi Tigre bölgesi. Tigre'de ismini nereden alıyor? Tam olarak şu arkadaştan. Enteresan, her yer kapalı. Ölü bir şehre gelmişim gibi. Acaba bugün mü böyle? Bir şey mi var? Bilmiyorum. 3-5 insan dolanıyor ortalıkta ama ya da erken bir saatte mi geldim, akşam mı açılıyor buralar? Şöyle bir sıkıntı var. Haritalarda açık görünen yerler de açık değil mesela. Ve bu sadece bu bölgeye özel değil. Daha önce gittiğim Buenos Aires'teki farklı bölgelerde de karşılaştım bununla. Her yer kapalı, o yüzden kendimi başarısız bir girişimde bulunmuş gibi hissediyorum. Yani haritada işaretlediğim ne kadar yer varsa hepsi kapalı. Neyse ki hava güzel, yürüyorum. Bilmiyorum yani. Her yer kapalı ya, bakın, bildiğiniz ölü. Bomboş. İnsan yok. Garip. Bu tarafa yürüdüm, hareketlilik başladı biraz. Biraz daha insan var. Şu tam karşıda gördüğünüz bina buranın kürek çekme kulübü. İnanılmaz bir mimari yalnız. Kürek kulübüne bu binayı ayırmak nefis. Takdir ediyorum. Yoruldum biraz. Çöktüm bir yere. Gölgenin tadını çıkarıyorum. Yani şehirde anlamadığım bir sessizlik hakim. Nedenini çok bilmiyorum, öyle zaten rastgele geldiğim bir gün benim de. Tam da o yüzden burada sakinliğin tadını çıkarırken, sessizliğin tadını çıkarırken biraz drone uçuracağım. Ama siz o drone görüntülerini izlemeye geçmeden önce lütfen kanala abone olun ve bu videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok yeni bir kanal, genç bir kanal. Büyüyeceğiz, gelişeceğiz. Çok güzel yemekler yiyeceğiz beraber. Görüşürüz bir sonraki videoda.